Evet, şimdi aracın iç çekimine geçtik. Şimdi size burada araçla ilgili fikir sahibi olduğumuz birkaç konudan bahsedeceğiz. Araç zaten çok uzun süredir bende olduğu için bayağı bir tecrübem var araç hakkında. Öncelikle araç benzinli ve otomatik seçeneğiyle alınmış. Bundan dolayı yakıt olarak herkesin aklında bir soru işareti var. Hani acaba ne kadar yakar falan diye. Öncelikle bu araba benzinli. Daha önce hiç LPG takılmamış. 110 binde bir araba. Atmosferik. Turbo falan hiçbir şey yok. Bu yüzden gidişi fena değil. Yani 75 beygir 1.4 benzinli bir araç gidişi. Sizi mahcup etmiyor. Ama bazı tork gerektiren yerler oluyor tabi. Araçta eğer birkaç kişiden fazlaysanız, örneğin 4 kişiyseniz, bir aileyseniz bazen güç yeterli olmayabilir. Özellikle uzun yolda, ne bileyim Bolu'ya falan tırmanıyorsanız mesela sıkıntı çekebilirsiniz çekiş konusunda. Yani yolda bırakır mı sizi? Kesinlikle bırakmaz. Sadece 80-90 gibi hızlarda falan gidersiniz. Yakıt tüketiminiz de ona oranla nasıl olur siz düşünün. Ama ortalama 50 kuruş 60 kuruş bandında şehir içi bir yakıtı var. Araç 4 vites otomatik olduğu için yüksek hızlarda biraz fazla yakıt tüketimine sahip. Fakat bayağı eğlenceli bir araba. Yol tutuşundan bahsedelim biraz. Geri gelmişken. Arabanın yol tutuşuna gelecek olursak, arabanın üstünde 14 inç ebatında Lassa'nın Greenways modeli var. Yol tutuşunu şimdi trafiğe kapalı bir alan sayılan burada size biraz göstereyim. Aynı zamanda vites triptoniği alıyorum. Bir vites küçültüyorum. Şöyle önümüzde güzel bir viraj var. Atmosferin güzel sesiyle. Evet, atmosferin güzel sesiyle. Şu an hızımız 80. Kopma yok fakat kayıyor araba şu an. Arka hafif geliyor. Arka hafif geliyor. Virajdan çıktık. Yavaştan bağlandık yola. Gayet güzel. Hiçbir şekilde güvensizlik hissi yaratmıyor. Gidişi de yol el verdiğince göstermeye çalışacağım. Yol müsait değil maalesef. Biraz kalabalık bir yol. O yüzden Böyle beklemiyoruz bu saatte. evet, yani biraz daha güvenli bir sürüş olsun diye şu an tempomuzu düşürüyoruz. Onun dışında aracın gitmesi, hızlanması gayet tatminkar. Daha demin de gördüğünüz üzere videoda çıkmıştır zaten. Bu arada vites triptonik ve otomatik olarak iki seçeneğe ayrılıyor. Bu gayet güzel. Deminki gibi performans gerektiren anlarda gayet güzel işinize yarıyor bu özellik. Aynı zamanda spor ve kar modu olmak üzere de iki tane de sürüş seçeneği var. Bunlar da gerçekten iş görüyor. Özellikle karda aracın viteslerini bir manuel araç gibi ayarlıyor. Böylelikle karda frene basmak zorunda falan çok kalmıyorsunuz. Gayet güzel bir özellik. Motor freni yapıyor yani. Motor freni yapıyor. Onun dışında yapay bir kilitli diferansiyel olayı var sanki. Emin değilim bundan. Tamamen hani kendi tecrübelerime dayanarak fark ettiğim bir olay. Hani çok kar da yağmıyor. Şu an kış mevsimindeyiz. Yani ocağın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Burada da bir denesek mi ya? Burası da güzel bir alan. Birkaç denememiz olmuş. Evet. Lastik sesi geldi biraz ama bu asfalttan. Evet, 70 kilometre hızla Dar bir viraj. dar bir virajda performansı bu şekilde. Yani yol tutuş gayet tatminkar. Bir hatchback araç olarak düşünürseniz segmentinin ne üstünde ne altında bir araba. Zamanına göre gayet güzel. Zamanına göre bu sınıftaki araçlar için gayet güzel. Şöyle bir dönüş yapalım hemen. Kısa yollar.
O şansımıza da yeşil yandı. Bu arada bu hareketleri yaparken, yani ani hızlanmalar, vites değiştirmeler vesaire olaylar yaparken benzin ibresine dikkat eden arkadaşlar muhakkak düşüşü görmüştür. Atmosferik araçlarda, özellikle 1.4 bu araç, küçük araçlarda yakıt sarfiyatı oldukça fazla bu tip durumlarda. O yüzden sakin kullanmakta fayda var. Fakat biz bu aracı size şu an incelediğimiz için bunları göstermek istedik. Bunları göstermekte fayda var. Aracın kroniği var mı diye soracak olursanız, benim yaşadığım olaylar var birkaç tane, onlardan bahsedeyim size. Araca belli bir süre antifriz konulmadığı zaman, antifriz koyulduğunda, yani tamamını antifriz doldurduğunuz zaman bu 206'larda maalesef kalorifer peteğinin o-ringleri aşınıyor antifrizden dolayı. Asitli bir içerik olduğu için antifrizde, çözücü bir içerik. Bu yüzden oradan bir kaçırma yapıyor. Bunun çözümü kendiniz yaparsanız çok basit. İnternette zaten 206 ile alakalı, özellikle yurt dışı Fransız kaynaklardan gerek YouTube mecrasında gerek web sitelerinde çok fazla videosu var. Çünkü araç ikonik bir araba sayılabilir bir Fransız otomobili için. Özellikle zamanının çok satılmış arabalarından. Bir de hatırlayacağınız üzere bir Hindistanlı sanırım o. Hindistan'da yapılmış bir reklam filmi vardı. Adam değişik taka gibi bir arabayı, yani bayağı köşeli bir hatlara sahip olan aracı üstüne fil falan oturtup duvarlara çarptırıp 206 şekli verip arkadaşlarıyla piyasa yapıyordu. O reklam tabii çocukluğumuzun, bizim jenerasyonun bayağı aklına kazınmış bir reklamdır. Onun dışında yol sesi olarak izolasyonu pek iyi değil. Ama kötü de değil. Kötü de değil, iyi de değil. Yani rüzgar sesi çok almıyor. Ama yani kapılardaki izolasyonsuzluk diyeyim ona, biraz kulağa tırmalıyor açıkçası. Ama fena değil, kesinlikle değil. Bu paralara alınabilecek otomobiller olarak özellikle hiç fena değil. Yani Tofaş'ların bile 17-18 bin lira olduğu bu dönemde gerçekten 20, 35, 40 bandına böyle bir arabaya biniyor olmak bence gayet güzel. Yani şanzımanı ne kadar katlanma anlattık bilmiyorum ama vites geçişleri fena değil. Bak kendi düşürdü. Evet, çok kendi düşürüyor. zorlanmada kendi düşürdü. Özellikle spor modda agresif bir kullanış yapıyorsanız araç ayağınızı gazdan çektiğiniz anda vitese oranı yetiyorsa bir düşük vitese çekiyor. Bu müthiş bir olay. Ben DSG'de açıkçası çok rastlamadım buna. Bir DSG kullanıcısı olarak sen ne düşünüyorsun Alper? Ya DSG 7 vites tamam, çok güzel. Geçişleri çok yumuşak. Fakat bu arabada da ya ikonikliğinden midir bilmiyorum ama ya çok eğlenceli. Vites geçişleri hiç rahatsız etmiyor. Biraz bazen o da hani özellikle birden ikiye geçerken, soğukken araba. Evet, şehir içinde ya da çok zorlandıysa biraz vites geçişini hissediyorsunuz. Fakat çok tatlı bir his o. Yani çok yumuşak bir DSG'm var. Çok şükür şu ana kadar bir şey yaşamadım. Araban çünkü sıfır sayılıyor. Yani sıfır sayılıyor. Bu arada Toledo incelemesi istiyorsanız da yoruma belirtin. Onu da inceleyelim. 1.4 stok sayılabilecek bir araba. Evet, gayet güzel bir aracı var Alper'in de. Onu da incelemeye sunarız. Evet, ıslak kavrama DSG. Evet. Şimdi buna dönecek olursak da bence tatminkar bir araba Alper. 4 vites. Evet, çok güzel. Ya beklemiyorsunuz bu kadar iyi olmasını. 4 Evet. vites diyorsunuz, hani çok yüksek oranlar oluyor, ne bileyim. Ben şimdi 90'la giderken araba bağıracak mı falan diye, ama hiç beklediğiniz gibi değil. Yani oran konusunda Alper'in dediği nokta çok doğru. Özellikle vites oranları çok uzun. Yani araba neredeyse birinci viteste 60, ikinci viteste 100'e yakın bir devir çeviriyor. Hani 7000, 6000 devir falan çeviriyor. 6100 devir falan çeviriyor araç. Ama vites aralıkları birbirini o kadar güzel tutuyor ki Uzun olmasına rağmen sportif sürüş Evet. sergileyebiliyor. yani gayet güzel. Her yola gelebilecek bir otomobil benim gözümde 206. Onun dışında iç tasarımında genelde yuvarlak hatlar var. Zaten 2006 yılında kimse, buradan Sinan Koç'a da selam olsun, kimse aracın torpidolarını bu şekilde hani bizim gibi bastırıp yumuşak mı yoksa kaliteli mi değil mi bunu algılayamıyordu. Otomobil kültürü ülkemizde o kadar gelişmiş değildi. Yine değerli gazetecilerimizin dışında vesaire araçlardan açıkçası çok anlayan insan yoktu. Bu söylediğim de yanlış anlaşılmasın.
aslında ama gayet güzel, yani döneminin aracı olduğunu açıkçası çok belli etmiyor. LPG niye takılmadı bu araca? Bu araç evin ikinci aracı. Bu aracı ablam kullanıyor benim. O yüzden Market arabası diye. market arabası gibi kullanıldığı için çok ihtiyacımız olmadı. Araç zaten 5 yıldır bizde. Hani akıbeti belli. Fakat dışında biraz bayağı kozmetik olarak çok fazla çizik var. Hani biraz feleğin çemberinden geçmiş bir araba açıkçası dış aksam olarak. Fakat şefelerinde vesaire yani ciddi bir kazası yok aracın. Gözünüze takılır belki. Airbag kapağı bu araçlarda yine kronik diyebileceğimiz bir şey. Çünkü eğer özellikle 1.90-1.85 falansa boyunuz böyle oluyor. bu şekilde hani sığamıyorsunuz. Kamerada çıkıyor mu bilmiyorum ama Şurası. oraya diziniz çarpıp patlatabiliyor. Ben yaşadım bunu. Araç airbag açmamış ama o şekilde bir problemle karşı karşıya geldim. Hani 206 alacak olduğunuz zaman da bu gözünüzün önünde olsun. Hani araç airbag patlak mı acaba falan, tamirli olabilir. Bir ekspertizi göstermenizde fayda var. Ama patlak da olmayabiliyor. Dediğim gibi içinde airbag var. Ben bir kenarından çok ufak Japon yapıştırıcısıyla yapıştırdım. O da gerçekten çok ufak yapıştırdım. Çünkü kazanında airbag açılırsa eğer kapak yerinden kurtulamazsa yüzünüze gelme ihtimali var o plastik parçayla beraber. Bu da çok sakıncalı bir olay. Yani sizi koruması gereken şey daha büyük zararlara sebep olabilir. Onun dışında neyden bahsedelim? Motor sesi. Motor sesi 8 valf bir araba. Yani 8 valf bir araba olmasına karşın gerçekten bir ince bir sivrisinek sesi var benim tabirimle. Böyle ufak bir tınısı var arkadan gelen. Sanki bir elektrikli araba gibi Evet, bir rejenere sesi var sanki arabada. Bu güzel bir şey uyandırıyor aslında. Güzel bir tınısı var. Rahatsız etmiyor kesinlikle. Ama aracın motor sesi gerçekten çok güzel. Yani yüksek devirlere çıktığınız zaman zaten güç de yüksek devirlerde bu arada. Gerçekten çok keyifli. Şu an kötü bir yerden geçiyoruz. Şu an bayağı kötü bir yerden geçiyoruz. Yani sol amortisörümüzden de biraz ses geliyor sanki. Kulağınıza takılır mı bilemem. Ama sönümlemesi yani güzel bir otomobil gibi. Biraz spor gibi sanki, biraz sert bir araba. Biraz öyle ama yani hiçbir rahatsız eden hiçbir şey yok. Evet, burası kapalı mı? Anlamadım. Şöyle bir gidelim. Yok, değil. Ama genel olarak aracın bendeki intibası gayet güzel. Şöyle geçelim. Evet, tabi yaşım vermiş olduğu bir şeyle. Bir de önceki sahibi nasıl kullandı onu çok bilmiyorum ama yine bir hanımefendi kullanmış aracı bundan önce. O yüzden büyük ihtimalle bir de ben hoparlörlerini falan değiştirdim. O zaman araçtan çok anlamıyordum. O yüzden yani aracın iç aksamı kozmetik olarak fena değil. Radyosuna kadar orijinal bir araba ama bir elden geçme istiyor. Özellikle bir izolasyon operasyonu yapabiliriz bu araca. Gayet güzel. Yani küçük dokunuşlarla çok daha güzel şeyler olabilir. Özellikle hoşunuza giderse bir seri de yapabiliriz. Hani araç yenileme gibi, hani YouTuber'lar gibi proje değil de kendi çapımızda araç yenileme gibi bir işlem yapabiliriz aslında. Şöyle biraz yürüyelim mi Alper? Yol bomboş zaten. Trafiğe kapalı gibi bir yer. Şöyle bir yürüsek mi sence? Tabii yani bir performans. Şöyle 4. vitesteyiz şu an. Normal. 3'e alıyorum. 2'ye aldım şu an. Dip gaz gidiyorum. Kesiciye girmiyor. Kendisi bir üst vitese taşıyor bu şekilde. Ben dokunmadım vitese. Şu an 120 hızımız. Böyle şu viraja böyle girelim bakalım. Evet. Birazcık yatma var araçta. Düşürelim şimdi burada. Motor sesi 4000 devirden sonra tabii çok muhteşem bir şey oluyor. Yeni nesillerde o turbolu motor sesinden çok daha farklı. Ya özellikle zaten artık genel araçlar genel olarak dizel ya da benzin artı LPG gibi binildiği için maalesef mazot fiyatlarından, yakıt fiyatlarından sıkıntılı olduğumuz için biraz
maalesef sürüş keyfinden mahrum bırakıyoruz kendimizi ekonomik sıkıntılar yüzünden. Özellikle öğrenciyseniz bu videoyu zaten büyük ihtimalle öğrenciler izliyordur. Evet. Ama şurası sanki biraz çok tatlı Alper. Çok güzel. Bu arada spor modda değil araç. Şöyle bir koparmayı deneyelim mi? Bir dene istersen. ETP'miz yok. Çok zorlamadım. LTP'miz yok. Riske atamam. Asfalt çok güzel. Bu faktörleri de göz önünde bulundurursanız bence çok başarılı. Üstündeki lastikler de daha bir sezondur falan takılı. Oradan hani kendiniz bir çıkarım yapabilirsiniz Ve de yani diye çok düşünüyorum. yüksek, nasıl diyeyim, segmenti yüksek bir lastikle değil. Kesinlikle daha öylesine takılmış bir lastik. Dediğim gibi evin ikinci arabası olduğu için üstünde şu an kış lastiği bile yok. Zaten Kocaeli ve İstanbul'da artık kış çok yapmadığı için hani kış kar yağması demek değildir tabii ki ama Evet. soğuk havalarda kış lastiği gerçekten önemli, takılması lazım. Ama bu arabaya haftada bir biniliyor. O yüzden takma gereği duymadık. Evin ikinci arabası dediğim gibi. Ama gördünüz. Yani araç bu şekilde. Aracın genişlik olarak da burayı bir daha çekelim. 2 metrelik 2 insan oturuyor önde, ona göre. Aynen, uzun adamlar. Evet. Ya biz uzun adamlar olarak ikimiz de 1.90'ın üstündeyiz. Alper 2 metreye yakın, ben 1.95'e yakınım. Yani bu araçta şu an 2 kişi rahat oturabiliyoruz. Arkaya da Fakat oturulabilir gibi. arka koltuğa yine 1.80'in üzerinde birinin oturması biraz onun için can sıkıcı hale gelecek bir yolculuk. Uzun yolda rahat. Uzun yolda biraz rahatsız eder. Tam Triptoni'yi aldım, 4'e alacaktım aracı. Kendisi 4'e aldı mesela. Bir sürüş karakteri var aracın. Gayet güzel. Yani 2006 model olduğu için biraz daha elektronik bir 206. ABS sistemi var araçta. ESP yok. O yüzden yani şu an biraz kafadan sanki çıkıyor gibi. Apaçilik yaparsanız çıkmaz. Ama şanzıman beklediğinizden daha öngörülü çalışıyor. Yani bir DSG gibi çok hafif rampa gördüğünde, biraz zorlandığında hemen vites düşürmeyi biliyor. Evet. Ve bunu doğru şekilde yapıyor. Şey gibi sanki aracın yakıt tüketimini takip ediyor. Hani zorlanıp zorlanmadığını takip ediyor da sanki vitesi ona göre ayarlıyor gibi bir tavrı var vitesin. Çalışma prensibini ben gayet beğeniyorum. Yani 2006 model tork konvertörlü bir şanzıman için gayet başarılı bence. Yani AL4 şanzıman diye geçiyor bu şanzıman tipi. Bence gayet güzel. Yani tercih edilebilir bir araba mı diye sorarsanız ben kesinlikle 206'yı tercih ederim. Piyasada birçok insan, forumlarda birçok insan bazen kulaktan dolma bilgilerle, bazen yaşadıkları acı tecrübelerle bu araçlar hakkında Peugeot yani PSA grubu araçlarında genelde bu yanılgıya düşebiliyorlar. Forumlara bazen çok dikkate almamak lazım. Daha çok uzun süre bu aracı kullanmış insanlardan bilgi almak lazım diye düşünüyorum. Bir de araçtan beklentinin çok yüksek olmamalı böyle bir araçta. Yani bu araçtan senin beklentin ne olurdu mesela? Ya tabii o dediğimiz insanlar, hani onlara da şimdi şey yapmak gibi olmasın ama yani nasıl söyleyeyim, bir VAK grubu arabasındaki o güvenilirliği istiyor her parçasında. Ama fakat tabii bunda bir parça kırıldığında 50 liraya O kadar ucuz değil de ya o kadar ucuz değil hani, tabii ama bir 600 lira var bir kenarda VAK grubu araçlarda, düşünün mesela hani öndeki poloyu görüyorsanız mesela o aracın bir torpidosunda vesaire bir yerinde bir şey kırıldığı zaman ben örnek verebilirim. Benim Toledo'mda kolçak 600 lira. Evet. Yani plastik bir parça. 2013 model. Yeni nesil de değil. Herhangi bir oyunu yok. Hani herhangi bir özelliği yok. Hiçbir şey. 600 lira. ve kronik diye geçiyor o Evet. da sanırım. Toledo'da kronik eskilerde. Yani 2013-2012 fabrika çıkışlarında kronik sorun bu. Yani ama bunda airbag'siz bir torpido kapağı bile airbag'siz diyorum, yanlış anlaşılmasın. Hani bahsettiğim kronik hatadan dolayı değiştirmeniz gerekebiliyor kapağı. İçinde airbag var zaten. Bu Fakat bölme zaten küçük bir bölme. Bu bölme zaten küçük bir bölme, Alper'in de dediği gibi. Bu kapağı kendiniz değiştirebiliyorsunuz. 3 tane vidası var diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilir miyim bilemem. Bakmam lazım. İnternette şeması vardır. Videonun bir kenarına koyarım. Onun dışında aracın görüş açısı gayet geniş. Her tarafı görüyorsunuz. Oval bir hatta sahip. Camlarda da bir ovallik var. Bir bombeli bir camı var.
Aynı zamanda yüksek hızlarda yine bir yavaşlık efekti veriyor. Hani derler ya rivayet. Numaralı. Aynen, numaralı cam gibi falan. Bu arada altı biraz alçak aracın. Orijinal süspansiyonu ama Bir de önde çok ağırız şu anda. evet, önde biraz ağırlık var. Aracın arkasında da biraz yük var. Ondan dolayı araç biraz yere yakın. Bundan bahsetmek istedim. Şu anda bu tabi günlük ortalama kullanım değil şu anda aracın üstündeki ağırlık. Evet, biraz üzerinde bir yaklaşık 100 kiloya yakın bir artısı var arabanın Evet. şu an. Bagajda biraz şey var. Pirinç falan var böyle. Biraz değişik Market bir arabası, inceleme pirinç oldu. normal. Biraz değişik bir inceleme oldu, farkındayız ama böyle bir video çekmek istedik size. Kornasını da duydunuz bu şekilde. Çok tatlı bir kornası var. Araca uygun. Evet, araca uygun mini minnacık kornası var ama çok dolgun, güzel bir sesi var. Ya bilmiyorum, bu araçta bir bağ kurduğum için bana güzel geliyor. Acaba tarafsız kalamıyor muyum diye düşünmüyor değilim ama ya bana bu çok sevimli bir araba geliyor. Gerçekten ikonik olması şans değil. Gerçekten halk hakkını vermiş bence. Zamanına göre çok iyi bir araç. Evet, kesinlikle. Ya yuvarlak hatları zaten o zaman için ya 2000'den sonra yuvarlak hat, tamam, bütün araçlar böyle bir furyaya katıldı ama ya bu araç gerçekten o tasarımı bütünleşmiş. Ya her yerde o yuvarlak hattı görüyorsunuz. Ya Burada tamam, da hatta abisi var, lafını kestim, özür Evet, dilerim. bir- Yeni jenerasyonu. Biz şuradan kaçabilir miyiz acaba? su var ama. Şurası boş mu? Değilmiş. İşte küçük araba terörü maalesef. O zaman videoyu bitirelim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İlk videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Şimdi burası aslında viraj kasılacak bir nokta. Hiçbir trafik yok. Trafiğe kapalı alan sayılabilir yani. Karşıdan bir araba bile gelmiyor burada. Yol tutuşundan biraz ağırlıklı bahsettik sanki ama bak bunlar güzel hareketler. Atmosferin o güzel sesi. Asfaltın biraz bozukluğu. Şunu alayım. Şu an hızımız biraz koptuk demin. Evet, bence gayet yeterli yani. Daha incelememize gerek var mı Alper?